Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere evde tavuk döner yapmayı göstereceğim. Malzemelerden başlayayım. Şöyle bir çay bardağının 1/4 kadar sıvı yağ kullanacağız. 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 adet soğan, 3 iri baş sarımsağım var. Baharatlarıma gelince 1 çay kaşığı tuz, kimyon, karabiber ve kekik kullanıyorum. Acıyı sevdiğim için de 2 çay kaşığı acı toz biber kullanacağım. Tavuğu karışık seçtim. Özellikle tavuk göğsü, sadece tavuk göğsü olursa lezzetsiz ve kuru olacağını düşünüyorum. O yüzden 2 parça tavuk göğsü, 3 parça da tavuk pirzola kullanacağım. Şimdi öncelikle soğanı rendeleyerek başlayalım. Şimdi soğanımı rendeleyeceğim ama iri parça istemiyorum. Hemen hemen en ufak haliyle rendelemek istiyorum. İri parça olmayacak şekilde rendelemeye başlıyorum. Şimdi sarımsakları rendeliyorum. İçerisine 3 yemek kaşığı yoğurdu giriyorum. Bir yemek kaşığı salçamız vardı, onu da ekliyorum. Ve bütün baharatlar. Sıvı yağımı da ekleyip hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, marinasyon için sosum hazır. Şimdi tavukları dilimlemeye başlayacağım. Tavuklara şöyle kesikler atacağım. İnce ince. Şu şekilde, yani bu incelikte dilimleyeceğiz tavukların hepsini. Bu 3 aşamadan oluşan bir tarif aslında. İlk aşama marinasyon. Biz şimdi marinasyon için tavukları kesiyoruz. İkinci aşamada bunları hepsini harmanladıktan sonra donduracağız. En son aşamada pişirme aşaması olacak. Şimdi bu aşamada ince ince böyle dilimledik. Üzerlerine çizikler atıyorum. Şöyle. Ve sosun içine atıyorum. Yukarıdan dikey ve yatay tavuğu parçalamadan çizikler atıyorum ki marinasyon tam tavuğun içine işleyebilsin. Evet, tavukları da çizdik. Şimdi marine etmek için karışımı sağlayacağız. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru bütün sosu tavuğa masaj yapa yapa yediriyoruz. Evet, tavuğu marinasyonumuzla karıştırdık, sosumuzla. Şimdi marine olmak için artık streçlememiz lazım ve bunu 1-2 saat, en az 1-2 saat dolapta dinlendireceğiz. Dinlendikten sonra son aşamayı size anlatacağım. Evet arkadaşlar, bir yaklaşık 3-3,5 saattir dolapta marinasyonu sağladık. Şimdi bunu açacağız. Sosu çok güzel çekmiş. Şu an muazzam görünüyor. Şimdi bunu yağlı kağıda güzelce dizip rulo haline getireceğiz. Şu şekilde dolduruyorum. Evet, şimdi yağlı kağıdı koyduk. Şimdi bunu sarma işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle üzerine doğru kapatıyorum. Ve rulo yapıyorum. Kenarlarda kalan kısmı da şöyle kıvırıyorum. Bunu sola doğru, bunu sağa doğru, ikisini de terse doğru kıvıracağız. Şöyle dışarıdan aldığımız o büyük sosisler gibi oluyor resmen. Şimdi bunu difrize koymadan önce de bir streç yapacağım üzerine. Herhangi bir su akımı, sosunda bir akma olmasın difrizin içine donana kadar, çünkü akabilir de, sağlam alacağım. Evet, bunu da şöyle
streçliyorum. Şöyle hatta kenarlarına da streç yapayım ki hiç açılmasın, sızma olmasın. Şimdi benim yağlı kağıdımın uzunluğu, yani ebatı tavuk parçalarına yetmeyeceği için ben böyle ikiye ayırdım. Yani bir açtığım zaman bunu 2 kişilik olabilir. Tüketebiliriz. Daha sonra da bunu tüketebiliriz ayrı ayrı. Şimdi bunu difrize koyacağız ve 24 saat sonra çıkarıp dilimleyip artık döner haline getiriyor olacağız. Yani bir gün sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tavuk dönerimiz bir gece difrizde bekledi. Şimdi açıyoruz. Dışındaki streci çıkardım. Şimdi de yağlı kağıttan kurtaracağım. Tamamen çıkardık yağlı kağıdından. Şimdi ince ince bunu dilimliyor olacağım. Şöyle. Evet, bir 3-4 dakika bekledikten sonra daha da yumuşuyor ve kesimi daha kolay oluyor. İlk dakikalarda bayağı zorlanmıştım. Şimdi böyle ince ince dilimleri daha rahat yapıyorum. Şöyle yaprak şeklinde döneri kesmeye devam ediyorum. Evet, hepsini dilimledim. Şimdi geldik kızartma işlemine. Ocağın altını yapıyorum. Tavanın tabanına şöyle çok az bir yağ sıkacağım ve ısındığı zaman tavuk dönerleri pişirmeye başlayacağım. Yavaş yavaş tavaya dizmeye başlıyorum dönerlerin hepsini. Şöyle. Bir tanesi uçtu. Şu şekilde. Şöyle. Hepsini böyle altlı üstlü pişiriyor olacağız. Tam bir tavuk döner kıvamında olacak hepsi. En güzellerinden seçiyorum yalnız tavaya atarken de. Şimdi iki tarafını da pişirdim ama hala o pişmeye devam ediyor. Bir yandan da diğer döner dilimlerimi tavanın içine giriyorum. Onlar da piştikçe bu tarafa doğru ekleyeceğim. Böylelikle hepsi sıcak olacak. Şimdi son parçaları da attım. Pişen parçaları kendime doğru çektim. Ocağı da ortalamadım ateşi. Tavayı da kendime doğru çektim. Yani ateş şu bölgede. Burayı sadece sıcak tutuyorum soğumasın diye. Burada da son pişme işlemine yaptıktan sonra artık tabaklamaya geçiyor olacağız. Evet, şimdi hemen hemen hepsi oldu artık. Dürüm yapmak için de şöyle bunların buharıyla ve kokusuyla lavaşı yumuşatmak istiyorum. Daha sonra da dürüm yapacağım. Evet, bunun altını artık kapatıyorum. Bu bunun sıcaklığıyla olur. Lavaş da zaten güzelce ısındı ve yumuşadı. Şimdi şöyle de döneri karıştıralım ve yavruyu koymaya başlayalım artık. Buhar muhtemelen size doğru geliyor şu an. Şöyle bir yeşillik hazırlamıştım. Siz arzunuza göre siz de ekleyebilirsiniz. İstediklerinizden. Kıvırcık koydum. Sumaklı soğan yaptım. Ondan koyuyorum. Şöyle dilim domates koyuyorum. Ve bunu dürüyorum artık. Bu hazır. Şimdi ikincisini yapalım. Yine aynı şekilde ekmeği iyicene
tavuğun suyuyla buluyorum, ısıtıyorum. Yumuşattıktan sonra da tabaklamaya geçiyorum. Bunu da eşim için yapacağım. O yüzden torpilli olacak bu. Güzel, pratik bir tarif oldu aslında. Evde istediğiniz zaman çıkartıp yapabileceğiniz bir döner tarifi oldu. Kıvırcık istiyor musun içine? Evet. Süper. Evet abla, ne vereyim başka? Ne vereyim, ne istiyorsun? Soğan olsun mu? Olsun. Soğan olsun mu? Domates Domates var mı? Benimkinde limon da olsun. Limon da olsun. Tabii abla. Ama bütünüyle atma, sıkacaksın limonu. Yani. Lavaş arası limon. Ve limonu da sıkıyoruz. Bu da sizinki efendim. Böyle sıkı sıkı sar. Sıkı sıkı sarıyorum. Sıkı sıkı sarmanın bir bedeli oluyor. Evet. Evet, şöyle içini göstermek için seninkini kesmedim, kıyamayacağım. Ama benimkini kesebilirim. Of. Yavruya gel. Bakar mısınız? Yani dışarıda yediğinden hiçbir farkı yok. Tam bir tavuk döner oldu. Müsaadenizle ben bir tadına bakayım artık bunu. Bence buna bu güzel tadı veren şey marinasyondu. Her şey en başında başlar. Güzel başlarsa güzel biter. Yapmanızı tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.